Gülşehri, hayatı hakkında çok az bilgi bulunan Gülşehri'nin asıl adı Süleyman'dır. 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın ilk yarısında Kırşehir'de yaşamıştır. Felek, Name ve Mantıkut, Tayır adlı eserlerinde bazı bilgiler bulunsa da bunlar açık ve belirgin değildir. 1250 yılında doğduğu tahmin edilen şair, Felek, Name ve Mantıkut, Tayır eserlerinde Gülşehri mahlasını kullanmıştır. Kırşehir'in, Gülşehir kasabasından olduğu için kendisine Gülşehri denilen ve burada tekke sahibi bir şeyh olduğu bilinir. Kendi eserinden anlaşıldığına göre iyi bir eğitim görmüştür. İslami ve edebi ilimlerin yanı sıra fen bilimlerini de öğrenmiştir. Ayrıca hafız olduğunu Felek, Name adlı eserinde ifade etmiştir. Geniş bir tasavvufi bilgisi olan Gülşehri, 13. yüzyılların sonlarında Sultan Veled'in isteği üzerine Kırşehir'de kurduğu tekke ve Mevlevi tarikatını tanıtıp yaymaya başlamıştır. Gülşehri'nin ölüm tarihi de bilinmemektedir ancak son eseri Mantıkut, Tayır yazdığı 1317 tarihinden sonra vefat ettiğini söylemek mümkündür. Gülşehri'nin edebi kişiliği. Türk edebiyatı Anadolu'da başladığı zaman 14. yüzyılın ilk yarısında Yunus Emre ve Aşık Paşa ile birlikte eser veren üç büyük şairden biridir. Gülşehri, Türk edebiyatında mahlas kullanan ve bunun endişesini taşıyan ilk kişidir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Gülşehri üzerinde büyük tesiri vardır. Hatta eserlerinde, Mesnevi'den hikayeler de almış, Mesnevi'nin bazı beyitlerini Türkçe tercüme etmiştir. Gülşehri, Türk edebiyatının ilk hikaye yazarı hem de Farsça eserlerden ilk hikaye tercüme eden şairdir. Türk edebiyatında Mesnevi hikayelerinin ilk tercüme ve şerhini yapan da yine Gülşehri'dir. Tercüme ettiği hikayeleri aynen tercüme etmeyip, kendisi de eklemeler ve çıkarmalar yapmıştır. Gülşehri, eserlerinde yer alan hayvan hikayelerinden dolayı Türk fabul edebiyatının Anadolu'daki ilk şairi ve yazarıdır. Eserlerinde aklı rehber edinmeyi, doğru olmayı, doğruluktan ayrılmamayı, öğütleyen, toplumda görülen sorunlarla da ilgilenen Gülşehri, kendini ahilerden sayar ve o devrin ahilik anlayışını eleştirir. Türkçe'de ahilik hakkında bilgi veren ilk şair Gülşehri'dir. Eserlerinde çekici bir anlatımı vardır ayrıca sorulu cevaplı ifadesi, üslubunun temelini oluşturur ancak bazı hikayelerinde diyalog ve monoloğa da yer vermiştir. Eserleri 1. Felek, Name, dini konulu, tasavvufi tarafı ağır basan Farsça bir mesnevi olan Felek Name, 1301 yılında Gazanhan adına yazılmıştır. Bu eserinde, nereden geldik nereye gidiyoruz, sorularından hareketle, ruh ve onun yolculuğunu, Mesnevi, Kabus, Name ve Kelile ve Dinle gibi eserlerden aldığı hikayelerle açıklamaya çalışmıştır. Felek, Name, konu bakımından Mantıkut, Tayır'la benzerlikler gösterir. Felek, Name'deki ruh kavramının yerini, Mantıkut Tayır'da hüdüd almıştır. İkinci Mantıkut, Tayır, Gülşen, Name adıyla da bilinir. Bu en büyük ve en önemli eserini, 1317'de kaleme almıştır. Ferududdin Yahtar'ın aynı isimli eserinin ilk Türkçe tercümesidir. Serbest ve eklemeli bir çeviridir. 4437 beyitten meydana gelen eser, simurg, bülbül, papağan, hüma, kaz, doğan, keklik ve baykuş gibi kuşlardan hareketle yazılmış, tasavvufi ve temsili bir eserdir. Bu eserde 186 hikayeye yer veren Gülşehri, Attar'dan 7, Mevlana'dan 5 hikaye almıştır. Bilinen 6 nüshası vardır. 3. Aruz, Gülşehri, aruz kalıplarını ve yapılış şekillerini anlattığı 16 varak tutarında küçük bir risalesidir. Şiir ve aruz üzerine kitap yazan öncü bir şairdir. Tek nüshası vardır. 4. Kudur tercümesi, Gülşehri, Mantıkut, Tayır'da Kuduri'nin eserini Türkçe'ye çevirdiğini haber vermiştir. Bu eser henüz bulunamamıştır. 5. Keramat, Ahi Evren'den ve onun cömertliğinden bahseden küçük bir eserdir. 167 beyit olan bu mesnevinin Gülşehri'ye ait olduğu konusunda şüpheler vardır. 6. Şiirler, Gülşehri'nin nazire mecmualarında yer alan şiirleri de vardır. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.